Web 3.0. Son zamanlarda adını sıkça duyar olduk. 25 Aralık 1990'da İngiliz fizik ve internet öncüsü Tim Berners-Lee, CERN'de dünyanın ilk web tarayıcısını Inquiry adlı yazılımla oluşturduğunda bugünleri planlıyordu. Peki Berners-Lee'nin planladığı Web 3.0 neyi ifade ediyordu? Web 3.0'ı anlamak için öncelikle Web'in ne olduğunu, Web 1.0'ı ve Web 2.0'ı anlamak gerekiyor. www, World Wide Web yani dünyayı saran web ya da ağ kısaltmasında ismi saklı olan web, internet üzerindeki servislerden bir tanesidir. İnternet üzerindeki yazı, grafik, resim, ses ya da videolardan oluşan dokümanlar web sayesinde uzaktaki bilgisayarlara iletilir. 25 Aralık 1990'da İngiliz fizik ve internet öncüsü Tim Berners-Lee, CERN'de dünyanın ilk web tarayıcısını Inquiry adlı yazılımla oluşturdu. Videonun açıklama kısmına bırakacağım link üzerinden bu siteye girip nostaljik bir tur yapabilirsiniz. Web'in mucidi olan Tim Berners-Lee, 2009'da kurduğu World Wide Web Foundation'la birçok projeye öncülük etmeye çalışıyor. İnsanları dijital vatandaşlar olarak tanımlayıp insanlardan Web Foundation sitesindeki web sözleşmesini imzalayıp kendilerine destek olmalarını istiyor. Sözleşme her insanın yaşam boyu internete erişiminin temel bir hak olduğunu savunuyor. There are lots of new things ready to be designed. Really, you have to think about the web technology at the moment and the use we are using it as being a tip of a very large iceberg. Okay, when the first internet messages were sent, or the first email messages, some people may have thought, "Wow, we have changed the world now. You can send a message across the world just by typing it, and it arrives before you can read it out aloud." And so now, how will the world be different? As though there's been a sea change, and now we're gonna settle down to a stable life in our new world. Wrong. The pace of change is increasing. It's not getting any slower. The web has happened, but it's one step. The web itself is it's part of the plan. We've got the data web, which we haven't got out there yet, and that's going to have very dramatic effects. Going to make us much more powerful in the things that we do. There are going to be a lot more things built on top of the web. There are going to be layers and layers on top of the web, and all the time, computers are getting more powerful. People becoming connected together. The world being smaller. So there is very little time for sitting back and thinking, "Oh, look what we did." Tim Berners-Lee'nin öncülük ettiği bu teknoloji devasa bir boyuta ulaşmış durumda. Trafik hacmine göre dünyanın en iyi 50 web sitesi ise bu şekilde. Web'in tarihini inceledikten sonra Web 3.0'ı açıklamak istiyorum. Ancak Web 3.0'ı anlamak için öncelikle Web 1.0'ı ve Web 2.0'ı anlamak gerekiyor. Web 1.0'da birbirinden kopuk bilgisayarlardaki bilgileri birbirine bağlayan bir sistem mevcuttur. Burada yalnızca belirli web siteleri vardır. Kısaca kullanıcılar verilen bilgiyi sadece alır, yani tüketir. Sunucuların gerekli olduğu bu sistemde statik sayfalar yer alır ve burada tek yönlü bir bilgi akışı vardır. Bugün 3 milyardan fazla insanın Web 2.0'la internet kullandığını, sizlere de şu an bu şekilde ulaştığımızı söyleyebiliriz. Web 2.0'da okumaya ek olarak kullanıcılar üretici pozisyonuna da geçmiş olurlar. Burada User Generated Content yani kullanıcı tarafından oluşturulan içerikler mevcuttur. Sunucuların yerini okuduklarımıza cevap verebildiğimiz, bir şeyler yayınlayabildiğimiz platformlar almıştır. Statik web sitelerinin yerini ise Google Chrome gibi tarayıcılar, gelişmiş arama motorları, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram gibi dinamik web siteleri almıştır. Semantik web, merkeziyetsiz web, yapay zeka odaklı web olarak da tanımlanabilen Web 3.0 sayesinde ise aracı platformlara ihtiyaç olmaksızın internete bağlanabilmekteyiz. Burada peer-to-peer yani uçtan uca bilgi akışı sağlanıyor. Blok zincirdeki bankaların ortadan kalkmasıyla çok benzer bir durum. Burada da merkezi sunucular ortadan kalkıyor. Ayrıca Web 3.0'da Web 2.0'daki uygulamaların yerini Decentralized Applications yani merkezi olmayan uygulamalar alıyor. Bu sayede merkeziyetsizlik ve bilgi mahremiyeti sağlanıyor. Biraz da Web 3.0'la ilişkisi olan coinlerden bahsetmek istiyorum.
Web 3.0'a köprü vazifesi görecek olan Holochain projesiyle başlayalım. Çalışmaları 2008 yılına kadar uzanan Holochain projesi, blok zincir teknolojisinden farklı bir yapı benimsemiş, Beyond the Blocks yani blokların ötesinde mottosuyla hareket ediyor. Holochain en basit tabiriyle güvenli ve hızlı eşler arası uygulamalar oluşturmak için açık kaynaklı bir framework ya da çerçevedir. Holochain uygulamaları sunuculara bağımlı olmak yerine kullanıcı cihazlarını güvenli ağlarda doğrudan birbirine bağlar. Blok zincirde bankaların ortadan kalkmasıyla neredeyse aynı mantık. Burada da peer-to-peer yani uçtan uca eşler arası bir bağ söz konusu. Yani merkezi sunucular aradan çıkarılmış olur. Her Holochain uygulaması siz ve diğer kullanıcılar arasında kendi şifreli eşler arası ağını oluşturur. Bu hiçbir şeyin iletişiminizi kesemeyeceği, kontrol edemeyeceği veya kapatamayacağı anlamına gelir. Yani merkeziyetsizlik söz konusu. Holochain uygulamaları merkezi sunuculara bağımlı olmak yerine kullanıcı cihazlarını doğrudan birbirine bağlıyor. Bu şekilde kullanıcıların bilgi mahremiyetini koruyor. Direkt müdahaleye müsait olmaması nedeniyle ise kullanıcılara birçok avantaj sağlıyor. Web 3.0'a köprü hizmeti sunmayı amaçlayan proje bu sayede DApp yani merkezi olmayan uygulamalara hosting hizmeti verebilecek ve sonuçta merkezi sunucularla bilgi paylaşımı devreden kalkmış olacak. Merkezi sunucuların yerine Holoport ismindeki sunucularla hizmet verilecek ve kayıtların şifreli bir şekilde aracı olmaksızın karşılıklı imzalanması yeterli olacak. Host hizmeti verebilmek için ilk aşamada sadece Holoportlar kullanılacak olsa da daha sonra kullanıcılar kişisel bilgisayarlarındaki kullanmadıkları alanları da ağa dahil edebilecekler. Ayrıca blok zincirde aranan konsensus burada aranmıyor ve her düğümün kendine özel zinciri bulunuyor. Bu düğümler diğer tüm düğümlere bilgi aktarmak zorunda değil. Bir diğer coin ise Ethereum Name Service yani ENS. Bu projeye özel bir video çekeceğim için burada detaya girmek istemiyorum. Kısaca bahsetmek gerekirse ENS, kişi ya da kurumlara alan adlarını .com uzantısı yerine .eth uzantısıyla sunan ve bunu akıllı sözleşmelerle garanti altına alan Ethereum blok zinciri üzerine inşa edilmiş bir proje. Web 3.0'la ilişkisi bulunan projelerin tamamından bahsetmeyecek olsak da gözümüze çarpan bazı coinlerden ismen bahsetmek istiyorum. Holo, Mina Protokol, Ethereum Name Service, The Graph, Internet Computer, Casper Network, Azero, Basic Attention Token, Sia Coin, Filecoin, ANKR, Near, Audius, Web 3.0 üzerine çalışmaları olan bazı projeler. Evet sevgili Trade Wars takipçileri, bu videomuzda Web 3.0 üzerine konuştuk. Sorularınızı videonun yorum kısmına belirtmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.